Yarışa çıkarken çok acayip istekliydim, hevesliydim. 38 kilometreyi bitireceğim diye çıktım. Eşim en büyük destekçim. Çok güveniyorlardı. Abi bunu yapmayalım ya. Toparlıyorum, anlatacağım. Neler oldu? İşte yarış günü, yarış sabahı kalktık, parkura gittik. 38K koşan galiba 1000'in üzerinde insan vardı. Çok rakamı hatırlamıyorum ama. Neyse start verildi. Biz hepimiz başladık. Vadiye çıktık. Parkurlar geçti. 10,5 kilometrede ilk CP'ye yanlış hatırlamıyorsam 85 dakikada, 90 dakikada falan girdim. Normalde hedef 120 dakikaydı, 2 saatte. Olabildiğince de iyiydim. Yani en azından kendimi gayet iyi hissediyordum. Çünkü çok kolay bitmişti. Şu an gayet iyiyim bu arada. Acayip keyifli geçiyor. Arazi de mükemmel. Ama sonraki checkpoint'te ne olur bilmiyorum. Arkadaşlarım da orada beni karşıladılar. Gayet mutluyduk, gayet böyle heyecanlı, hiç yorulmamış, hiç böyle zerre 10,5 kilometre gitmemiş modunda. İlk CP'den çıktım. Bravo! Ben devam edeyim. Bravo! Çok defa söylenen bir şey var yarışta. Mutlaka yokuşlarda yürü. Çünkü Kapadokya'nın yokuşları dik değil. Her yer tepe ama çok fazla iniş ve çıkış var. O çıkışlarda mutlaka yürü. Sakın hız yapma denildi bana. Faruk Hoca da bunu söyledi. İkinci CP'ye böyle çok az kalmıştı. Bir galiba 500 metre falan kalmıştı. Net hatırlamıyorum. Önüme dik bir yokuş geldi. Orada anlamsız şekilde böyle bir 2-3 dakika ama çok değil yani 2-3 dakika nedense koştum. Yani sebebini bilmiyorum. İkinci CP'ye yetişme heyecanı olabilir. Yanımda bir tane bayan vardı. O bayan hafif tempo koşuyordu. Belki de onu geçme heyecanı olabilir. Nedenini bilmiyorum. Yokuşun sonunda böyle bir durdum. Çünkü nabzım inanılmaz artmıştı. Sonra oturdum. Dedim ki tamam sakin ol. Vaktin de var. Nefes kontrolü yap. Sakin ol, sakin ol dedim ama hafif böyle bir mide bulantım başladı. Ben yine ikinci CP'ye gittim. Orada işte arkadaşlarım karşıladı yine beni. İşte oturdum biraz dinlendim. İşte o mide bulantı giderici işte limonlar, fıstıklar, su vesaire aldım. Bir 3 dakika veya 5 dakika hatırlamıyorum. Bir dinlendim. Başıma su döktü arkadaşlar. Bir en azından kendime gelme adına. Sonra devam ettim. Yani çıktım yine parkura. Yanlış hatırlamıyorsam bir 4 kilometre falan daha gittim. 4-4,5 kilometre daha gittim. Ama bu arada mide bulantım daha da arttı. Ne yazık ki durdum. Hatta bir çift sağ olsun onlar geldiler. Çünkü ben artık bir süre sonra bayağı kötü olmaya başladım ve kusmaya başladım ve kusmamı durduramadım. Korktum da yani çünkü vücut ilk defa böyle bir tepki veriyor. Ve vücuduna söz geçiremiyorsun. Yani sakin ol diyorsun, dinleniyorsun, uzanıyorsun miden bulanıyor. Kalkıyorsun miden daha çok bulanıyor. Oturuyorsun miden bulanmaya devam ediyor. Böyle bir anlamsız saçma sapan bir duruma girdim ne yazık ki. Gelen o çift sağ olsunlar telefon çekmedikleri için eşi bayan bir kayanın üstünden çıkıp oradan bir sinyal yakalayıp acil müdahale ekiplerine ulaştı. Belli bir yere kadar çağırdılar çünkü arabanın ve oraya işte sedyenin gelme ihtimali olmayan bir noktadaydım. Gittiğim yolu bir iki kilometresini hatırlamıyorum. Böyle bir kötü bir şekilde yani hatta abartmıyorum bazı yerlerde emekleyerek falan ne yazık ki kötüydüm yani. Ve oraya geldim ve acil müdahale ekipleri beni aldılar. İşte gerekli müdahaleleri yaptılar vesaire. Bitti. Ya 38 kilometreyi bitiremedim. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Çünkü eşim telefon bekliyordu benden.
Yani anlattım durumu. O da tabii çok öncelikle panik yaptı çünkü hastalığımı anlattım falan. Çok panik yaptı ama daha sonra topladı kendini o da. Ben de topladım. Aslında şuna kızıyorum. Yani tek nedeni şu. O kadar hazırlık, o kadar emek, o kadar insanın güveni, benim insanlara verdiğim o enerji. Çünkü şeydi, ben bu yarışı bitireceğim. Yani yapacaksın ya. Yani ne olursa olsun bunu yapacaksın. Ölsen de kalsan da bunu yapacaksın diyor ya. O yokuştaki minicik bir hatanın beni buralara getireceğini çok açıkçası düşünemedim. Tabii ki Kapadokya'da 38'i bitirmek en büyük hedefimdi. Yapamadım. Ama bunu yapamadım diye de bu aldığım 3 aylık eğitim, bu aldığım bilgiler, bunların hepsi tabii ki çöp değil. Bir defa önümüzdeki sene Kapadokya'da mutlaka varım. İnsanlar 38 diye bekliyor ama bakalım belki 38 olur, belki başka bir şey olur. Antrenmanlara kendimce devam ediyorum. Haftada 4 defa değil, haftada 2 defa yapıyorum ama en azından vücut bunu bir şekilde istiyor. Çünkü evde oturduğum zaman böyle bir rahatsız oluyorum. Artık şey diyor vücut, çıkman lazım, koşman lazım, gitmen lazım falan diyor. Beyin otomatik yapıyor bunu. Sağlık sorunum olmadığı takdirde, dizlerimde veya bir eklem sorunum olmadığı takdirde buna uzun bir süre devam etmeyi planlıyorum.